Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sümeyra. Bugün size bu minik papatya tokanın yapımını anlatacağım. Bu papatya için gerekenler 5 santim oval çıt çıt, 2 santim tığ, o tohumlarını yapmak için bir kalın iğne, etamin iğnesi olarak geçiyor bu iğne, makas ve silikon tabancası gerekiyor. Hemen başlayalım isterseniz. Ben burada mavisini yaptım, çıt çıtı mavi olanı. Şimdi yavru ağzı olandan yapacağım. Yine bu iplerin kodlarını ben size açıklama kısmına bırakırım. Önce çiçeği yapacağım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Ve içine 6 tane sık iğne yapacağım. Sabitledim. Tabii beyazın üstünde beyaz birazcık zor görünüyor. Şunları alayım. İki, üç, dört, beş, altı. Sihirli antkamızı sıktık. Ve karşı tarafla ilk yaptığımız sık iğne ile birleştiriyoruz. Ben biraz sıkı yaptığım için birleştiremiyorum. Evet. Şimdi bir sıra daha yapacağız. Burada 6 tane sık iğne yaptık. Bunların her bir sık iğneye 2 sık iğne yapacağız yine. 12 tane sık iğnemiz olacak. Bir tane zincir çektim. İlk ilmeğimden 1 2. Birinci ilmeğe 2 tane sık iğne yaptım. İkinciye de aynı şekilde 2 tane. Sonuna kadar ikişer tane sık iğne yapacağız. Ve sonunda 12 tane yuvamız olması gerekiyor. Evet, 12 tane yuvamız var şu an ve kapattım. Ortamızı oluşturduk. Ortamızı oluşturduktan sonra ilk çektiğimiz zincir 3 tane olacak ama bundan sonrakilerde ikişer tane yapacağım. 1 2 3 zincir çektim. Benim zincirlerim biraz sık olduğu için 2 tane ile başladığımda biraz kasma oluyor. Ben de ilk başlarda, çiçeklerde ilk başladığımda bir fazla zincir çekiyorum bu yüzden. Şimdi ikili trabzanla şu şekilde yapacağız. 12 tane yuvamız var ama 6 tane yaprağımız olacak. Bu yüzden bir yaprak için 2 yuvaya ihtiyacımız var. Yani 2 yuvayı tek yaprak dolduracağız. Şimdi zincirimi çektim. İlk yuvaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. İlk yuvaya 2 tane ikili trabzan yaptım. Sonraki yuvaya bir tane ikili trabzan ve 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Bu şekilde de bitiriyorum kaydırmayla. Şimdi yine 2 tane zincir çektim ve yine
tek yaprak için 2 yuvaya ihtiyacım var. Bu ikisini dolduracağım. İkili trabzan yapıyorum ilk yuvaya. 2 tane. Sonraki yuvaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve aynı yuvaya kaydırmayla batırıyorum. 2 tane yaprağımız oldu. Yine 2 zincir. Aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan yaptım. Sonraki yuvaya bir tane ikili trabzan, 2 zincir çekiyorum ve ikinci yuvaya batıyorum. Yani bu şekilde 6 tane yaprağımız olacak. Evet, ben sonuncu yaprağa geldim. Yine 2 zincir. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk yuvama. Sonraki yuvaya, sonuncu yuvaya bir tane ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum ve aynı yuvaya batarak bitiriyorum. Bitirdim. Bu ilmeği yine dibinden bu kalan ipi arkaya geçiriyorum. Ve arkasında düğümlüyorum. Evet, çiçeğimizi yaptık. Elinizde mutlaka düzeltin yaptığınız işi. Çiçek kısmımızı yaptık. Şimdi ortası tomurcuklarını yapalım çiçeğimizin. Bunun içinde yine bu katanya ip, böyle bal rengi, bal sarısı gibi bir renk. Bunun için iğnem, şöyle uzunca bir ip kesiyorum. Ucuna düğüm atıyorum ipimin ve gördüğünüz papatyanın orta kısmından, yani arkasından iğnemi soktum ve bu ilk sırayı 6 tane tomurcukla dolduruyorum. Boşluk kalmayacak şekilde. Şimdi tomurcuk nasıl yapılıyor şöyle göstereyim hemen. İpimizi gördüğümüz gibi geçirdik. Ve bakın, zıt tarafa ipi 2 kere doluyoruz. Daha sonra yaptığımız ilmeklerin yuvanın başına iğneyi sokup sıkıyoruz. Tomurcuk yapması çok kolay değil, küçük bir objeye.
Şunu kapatalım. Ortası çok dolduğu için iğneyi geçirmesi de zorlaşıyor. Altı tane tomurcuk yaptım. Bunlar sayısı belli olsun diye ben size söylüyorum. Normalde doldurana kadar siz nasıl istiyorsanız ve ipinizin kalınlığı nasıl el veriyorsa o şekilde boşluk kalmadan doldurmalısınız. Sonra üst sıraya geçeceğim. Tomurcukları yapmak için. Bu defa mesela burada 6 tane tomurcuk yaptık ya. Her tomurcuğun başında 2 tane. Yine bu her tomurcuğun ilmeğine ikişer tane tomurcuk yapıyorum. Yani artırmış oluyorum. Aynı tabanını örerken yaptığım gibi bunu da ikişer tane artırıyorum. Bu şekilde boşluk kalmıyor. Ve bitiriyorum tomurcuklarımı. Gördüğünüz gibi çiçeğimiz hazır. Şimdi yapraklara geçelim. Yapraklar, ben bu yeşili çok sevdim. Sürekli bu yeşili kullanıyorum. Bu Katanya'nın su yeşili olarak geçiyor. Şimdi size göstereceğim. Ben bu yaprakları daha önce göstermiştim aslında. Şimdi yeniden göstermiş olayım. Zaten yapımı çok basit. Dört tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4. Dört zincirden sonra bir tane ikili trabzan yapacağız. Bu yüzden bir tane ip doladım tığıma ve birinci değil, bakın baştaki birinci değil, ikinci zincirden zincire batacağım.
Ve buradan ikili trabzan yapıyorum. Yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve bu ikili trabzanla 3 zincirin birleştiği noktaya tığımı sokuyorum. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve ikili trabzan yaptığım birinci ilmekten ilmeğe batıyorum. Kaydırma yapıyorum gördüğünüz gibi. Ve bu kadar. Uzatıp ipi kesiyoruz. Buraya bir düğüm atıyorum. Şimdi bu yapraktan bana 2 tane lazım. Bu yüzden bir tane daha yapacağım. Bunun da fazlalıklarını kestim. Yapraklarım da hazır. Şimdi çıt çıtımı kaplayacağım. Gördüğünüz gibi 5 santim oval çıt çıtım var. Çoğunuz çıt çıt kaplamayı biliyorsunuzdur. Ama yine göstereyim. Daha önce bununla ilgili videom da var. Şimdi çıt çıtı kaplamaya şu baş kısmından başlıyoruz. Bu kısmı için ayrı sihirli halkayla örgümüzü yapacağız. Tokaya geçireceğiz ve kenarlarını öreceğiz. Öncelikle bir sihirli halka yapalım. Sabitledim. 2 zincir çektim. Şimdi sihirli halkama 4 tane ikili trabzan dolduracağım. Doldurdum. Şimdi bu sihirli halkayı çıt çıtın dilinden geçireceğim. Evet. Sonra sihirli halkamı sıkıyorum. Tığımı ilmeğe geçirdim. Ve şimdi kenarlarını doldurmaya başlayabilirim. Çıt çıtın. Doldurmak derken ya sık iğne yapacağız etrafında. Bu demirin etrafında sık iğne yapıyoruz. Ya ben saymıyorum. Dolana kadar yapıyorum genelde. Bu uç kısmına geldik. Bu uç kısmını kaplaması biraz daha zor. Burada biraz ipi gevşek bırakarak sık iğnenizi yapın. Çok sıkarsanız çünkü buraya ip oturmuyor.
Sonuncu ilmeklere geldik. Evet, doldurdum. Şimdi ilk yaptığım iki tane zinciri vardı. İki zincirin yuvasından tığımı geçiriyorum ve buraya bir kaydırma yapıyorum. İpimi geniş bıraktım, kestim. Sonra bu en başta sihirli halkamızın artan ipi, bunu çıt çıtın arkasına alıyorum. Çıt çıtın, kapatayım şöyle, arkasına geçirdim. Ve burada çıt çıtın bir deliği var. Buradan ön tarafa geçirdim, temiz görünmesi için. Bu öndeki ipimi de bir sonraki ilmekten arkaya geçiriyorum. Ve ikisini burada bağlıyorum. Ve fazlalıkları kesiyorum. Evet, çıt çıtımız da tamamlandı. Şimdi en sevdiğim kısım birleştirme. Bunu göz kararı yapıyorum genelde. Birleştirme kısmını göz kararı yapıyorum. Bu papatyamız ve papatyamızın bittiği noktalara da yaprakları koyuyorum. Yani şu kısımlara denk geliyor. Silikon tabancamla bir sağa bir sola silikon sıktım. Ve iki tarafın arka yüzleri, yani bu ip kalan kısımları içeride olacak şekilde yapıştırıyorum. Bunlar papatyanın altında kalacak. Buralara da silikon yapıyorum. Papatyaları üstüne yapıştırdım. Evet, gördüğünüz gibi bittiler. Bir mavi, bir yavru ağzı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın.